Kimse var mı? Niye? Bizi duyan varsa sağa sola vursun. Boş var, evet, hadi. Bu sefer videomuza biraz tatsız bir şekilde başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan felaketten dolayı tüm Türkiye'ye geçmiş olsun demek istiyorum. Ancak uzun süre bu yaşanan acıların geçmeyeceğini bilmek beni derinden sarsıyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilemekten başka çaremiz yok maalesef. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah! 500 yılda bir görülen bu deprem ne yazık ki ülkemizde büyük bir felakete yol açtı. Birçok can kaybı yaşandı. Binlerce insan yaralandı ve evsiz yurtsuz kaldı. Deprem haberi ilk alındığı andan itibaren tüm Türkiye'nin kalbi afet bölgesinde attı. Ne yemek yiyebildik, ne uyuyabildik. Bu soğukta enkazda kalan insanları, ayağı çıplak çocukları düşündükçe yattığımız yataktan utandık. Sadece biz değil, tüm dünya da bizimle birlikte üzüldü. Kimileri kiliselerinde İstiklal Marşımızı çaldı. Kimileri en duygusal türkülerimizi geldi. Günlerdir uyumayan askerlerimizle, gönüllülerimizle, arama kurtarma ekiplerimizle sırt sırta verip can kurtarmanın peşine düştüler. Ne yazık ki iyi insanlar olduğu kadar kötü insanlar da var dünyada. Abi onu yiyecek misiniz? Yiyecek misiniz? Kimileri can kurtarırken kimileri aynı yerde hırsızlık yaptı, market yağmaladı, 2 gram demirin peşine düştü ve bizim göremediğimiz daha neler neler. Günlerce uyumayıp can kurtaran da bizim insanımız, market yağmalayıp hırsızlık yapan da. Almanı, Japonu, Kürdü, Türk'ü, Yunan'ı değil mesele. Mesele insanca yaşayıp insanca ölebilmekte. Şu durumda ne kadar insanca yaşadığımız da ayrı bir mesele. Yürekleri yanan, yuvalarına korlar düşen ailelerin ne kadar insanca yaşayabileceği de mesele. Yani demem o ki mesele çok arkadaşlar. Peki biz ipin ucunu nereden tuttuk? Orada canları yanan insanlar için ne yaptık? Tır şoförleri olarak insan olabilmeyi başardık mı? Sanki bir nebze de olsa başarabildik gibi. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardım götürebilmek için seferber olduk. Tabii bu seferberlikte bir sürü zorlukla karşılaştık. Şoförlerin korkulu rüyası, buzlanmış yollar bu sefer diğer tüm dertlerin yanında hafif kaldı desek yeridir. Kırılmış, çökmüş yollarda yapılan seyahatler ve ultra sıkışık yoğun trafiğin üstüne bir de yağmacılar eklenince belki de gidilmesi en zorlu yollardan birisiydi. Yollar, hatta olmayan yollar desek yeridir. Trafik, soğuk belki bir şekilde hallediliyordu ama yağmacılar işte insanı en çok yoran da buydu. Bunlar bizi yağmalayacaklar abi. Abi ben de sadece daha önce de saat ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Abi Ya seve seve. Ya seve seve. baba ben senin için Sen o kadar uzun yoldan yardım için gelmişsin. Oradaki insanlara nasıl yardım götüreceğinin derdine düşmüşsün. Adamın teki gelip senin yolunu kesiyor. Kestiği de yetmiyormuş gibi bir de tehdit ediyor. İnsan böyle durumlarda ne hissedeceğini gerçekten şaşırıyor. Hem insanlığa üzülüyor hem sinirleniyor. Tam bir duygu karmaşası yani. Zaten giden canlarımıza içimiz yanmış. Bir de üstüne bunlar yaşanıyor. Ah ah. Tabii hiçbir tırcı kardeşim bu insanlara papuç bırakmadı. Bırakmaz da. Zaten daha sonrasında askerlerimiz yapılması gerekeni layığıyla bir güzel yaptı. Yağmacılar dışında belki de yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi de organizasyon sıkıntısıydı. Afet bu kadar büyük ve giden yardımda çok olunca bir takım organizasyon problemleri yaşandı. Bazı noktalara ne yazık ki yardımlar geç ulaştı. Bazı yardımlar haddinden fazla gitti. Dolayısıyla trafik sıkışıklığına neden oldu. Bölge zaten yerle bir olmuşken ambulanslar bile yollardan zor geçerken o kadar tırın bölgede bulunması da bir takım sıkıntılara neden oldu. İlerleyen günlerde bu gibi organizasyon sıkıntıları halledilmiş olsa da ilk birkaç gün ne yazık ki pek de beklenildiği gibi olamadı. Özellikle Hatay'da hem yolların kötü olması, hatta yol olmaması ve iletişimsizlik gibi sorunlardan dolayı bu bölgeye ne yardım gidebildi ne de yardım çığlıkları duyulabildi. Dünyanın gastronomi başkentlerinden olan Hatay artık ne yazık ki yok.
O gün orada olanlar için Hatay dünyada cehennemi yaşamaktı diyebiliriz. Kimse kimseye ulaşamadı. İnsanlar parasız kaldı. Mazot almak istediler, alamadılar. Ne kart çalıştı ne de yanlarında nakit paraları vardı. Ambulanslar gidemedi. İnsanlar 2 litre benzin için birbirini kırdı. Ne diyebiliriz ki? Allah bir daha yaşatmasın. Gönül isterdi ki ilk gün bu insanlara ulaşabilelim, çığlıklarını duyabilelim. Ama olmadı. Duyamadık, duyuramadılar. Yaşanan korkunç felaket buna izin vermedi. İlerleyen günlerde bu insanlara ulaşabildikten sonra tabii ne yol dinledik, ne kar, ne buz, ne de yağmacı. Tek bir amacımız vardı. O da orada yardım bekleyen herkese yardım götürebilmekti. Toplanan yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırabilmekti. Ve bunu zor da olsa çok şükür başarabildik. Yardım etmek, yardımlaşmak güzel şeyler. Ancak umuyorum ki bir dahaki yapacağımız yardımları böyle bir felaket için değil de sadece ve sadece içimizden geldiği için yaparız. Hem insanlığımızla gurur duyduğumuz hem de insanlığımızdan utandığımız bu felaketi ne kadar anlatırsak anlatalım kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsanlar sadece doğdukları büyüdükleri evleri değil her şeylerini kaybettiler. Memleketleri de dahil. Her gün haberlerde binlerce rakam geçiyor. Her gün artan bu sayıların solan hayatlar olduğunu anlamak belki de çok zor. Görmek, bilmek yetmiyor bazen. Hissetmek gerekiyor. Bundan yüzlerce yıl sonra belki tarih kitaplarına acı bir senaryo olarak geçecek bu felaketi hep birlikte yaşadık ne yazık ki. Ki bunun bir senaryo, bir kurgu olmasını isterdim. Ama ne yazık ki bu gerçek. Tıpkı depremin bu ülkenin gerçeği olduğu gibi. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, gözyaşlarının sel olup aktığı bu olayı anlatmaya ne bir video yeter ne de bir kitap. Yaşayan bilir acısını da, çaresizliğini de. Bizim tek yaptığımız insanların alev alev yanan yüreklerine bir damla su serpmek. Ne yazık ki tüm bunlar bu insanları rahatlatmaya, ülkemizin bu acı günleri unutmasına yetmeyecek. Yapabilecek bir tek şey varsa o da artık bu duruma bir dur demek. Depreme hazırlıklı olabilmek, daha kötülerinin yaşanmasını önlemek. Onun dışında yapılan geçici şeylerin hepsi bu insanları ve bizi avutmaktan başka bir şey değil ne yazık ki. Umalım ki daha kötüleriyle karşılaşmayalım. Daha birini atlatmadan birine yakalanmayalım. Umalım ki artık vicdansızlar biraz vicdana gelsin. Ceplerine 3 kuruş fazla atabilmek için can almasınlar. Umalım, umalım, umalım. Bu umalımlar bitmez. Biz milletçe bilinçlenmedikçe bu ne yazık ki bitmez. Doğruyu yanlışı öğrenemedikçe bitmez, bitmeyecek. Vicdansızlar hep var olacak. Ancak onlara dur diyebilecek güçlü karakterli yeni nesiller yine bizim elimizden yetişecekler. Yine umalım ki böyle nesiller yetiştiririz. Bu bitmeyen umalımların arasında bu videonun sonuna geldik. Ve son kez umuyorum ki hepimizin içinden geçirdiği gibi ülkemizin başına bir daha böyle bir felaket gelmez ve yüreklerimiz yanmaz.